Efendim yayınımıza, özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi stüdyoda Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tevfik Kadan var. Merhaba. Hoş geldiniz diyeceğim ama pek hoş bir güne uyanamadık, evet, İsrail'in İran saldırısı nedeniyle. Sizin sürece ilişkin ilk değerlendirmeniz nasıl olur? Evet, tabii bu bir süredir aslında konuşulan ve beklenilen bir saldırı gerçekleşti dün gece. Saldırının boyutlarını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz tabii. Bu saldırının etkileri sadece İran'la sınırlı kalmayacak. Muhtemelen bölgede ve dünyada büyük etkiler yaratacak. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii başta petrol fiyatlarındaki artış ve sıcak çatışma geriliminin daha da yükseldiği bir sürece doğru ilerliyoruz adım adım. Dolayısıyla burada büyük savaşa gidebilecek bir kıvılcım çakılmış oldu. Bu büyük savaş İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgeye hızla yayılabilir ve hatta küresel bir cepheleşme haline de gelebilir. Yani aslında bugün gelirken az önce Alexander Dugin'in yorumunu okudum. O da şöyle diyordu: 3. Dünya Savaşı'na hoş geldiniz. Bu şu andan itibaren başlamıştır. Bundan sonrası tamamıyla cephenizi seçmeye kalmıştır. Tek yapılacak şey cepheyi seçmektir. Bundan kaçmak mümkün değildir diye bir yorum yapmıştı. Evet, 3. Dünya Savaşı'nın belki de emarelerini görüyoruz. Bundan önce İsrail proxy denilen vekil güçlere karşı mücadele ettiğini ifade ediyordu. İşte yani Hamas'ı da öyle görüyordu, Hizbullah'ı da öyle görüyordu. Diğer Suriye içerisindeki İran destekli grupları da öyle görüyordu. Ancak bugün itibariyle artık İran'ı doğrudan, yani bir devletin bir devlete karşı bir fiilini görüyoruz. Aslında bu Birleşmiş Milletler Anlaşması 1948'de bir devletin başka bir devlete savaş açmasını yasaklıyor, biliyorsunuz. Dünyada hiçbir devlet bir diğerine savaş açamıyor. Nitekim Rusya'nın da başlattığı bir özel askeri harekattı. Ama burada İsrail artık tabii bütün uluslararası normları falan da kenara silip doğrudan bir savaş içerisine girdiğini ilan ediyor. Hatta İsrail Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamada bunun çok uzun soluklu olabileceği ifade ediliyor. Netanyahu açıkça karşı taraftan gelecek taarruzun bugüne kadar gördüklerinden çok daha ağır olabileceğini ve çok uzun süre sığınaklarda kalmak zorunda kalabilecekleri konusunda İsraillileri uyarıyor. Dolayısıyla İsrail de aslında o sığınaklara girerek bir yandan kendi mezarına doğru ilerliyor. Kendi mezarına giriyor. O sığınaklar yalnızca ne yazık ki İsrail yönetiminin değil, İsrail halkının da belki de canına mal olacak bir mezarlığa dönüşecek. İsrail'i cehenneme doğru sürüklüyorlar. Çünkü şimdi savaşın ilk anlarıyla birlikte, işte o gece yaşanan saldırıyla birlikte İsrail'in bir anda işte istihbarat kabiliyetleri, füze kabiliyetleri, hava kuvvetleri kabiliyetleri falan çok propaganda malzemesi edildi ve abartılıyor ve kabartılıyor. Ancak İran zannettiğinizden güçlü bir devlet. O yüzden zaten yıllardır, bunca yıldır bir direniş ekseni inşa edebildi. Milyonlarca insanı bu davaya katabildi ve ayakta kalabildi. Çok sayıda ülke, işte Irak direnemedi biliyorsunuz, Libya direnemedi, Suriye direnemedi ama İran direndi. Demek ki İran o kadar da güçsüz bir ülke değil. İran'ın bizim zannettiğimizden çok daha farklı kabiliyetleri var, insan gücü var. Nüfus gücü çok önemli bir şey. 80 milyona yakın bir nüfusu var. Ülkesinin geniş bir derinliği var. Yani işgal edilmesi ve bölünmesi oldukça zor bir ülke. Avrasya'nın steplerinde doğrudan Avrasya'nın merkezlerine uzanabilen rahatça, Çin'le çok büyük anlaşmalar yaptı. Alternatif ekonomik kaynakları olan, alternatif silah yolları olan, lojistik kaynakları olan, yani Rusya'dan da, Çin'den de, başka ülkelerden, Kuzey Kore'den de rahatlıkla silah bulabilen, parça bulabilen devasa bir güç. Bunun yanında binlerce yıllık da bir imparatorluk geleneği mirasına sahipler. O yüzden İran'ı yenmek zannettikleri kadar kolay değil. İran'da birileri ölür. Yani bu komutanlar da olabilir. İran'da bazı binalar yıkılabilir falan. Ama İran'ı yıkmak hakikaten kolay bir iş değildir. Bunu Türklerle İranlılar çok eskiden denediler. Bazı noktalarda işte göğüs göğüse geldiler ve ondan sonra anladılar ki bu iki devlet çarpışarak değil, ancak birlikte yaşayarak büyüyebilir, serpilebilir, var olabilirler ve işte o Türk Farssız baş böksüz olmaz sözü de oradan çıktı. Türk de Fars daima yüzyıllardır bir arada yaşadı ve kardeşçe yaşadı. Şimdi Türkiye'de artık burada pozisyonunu çok net şekilde belirlemeli ve İran'a gelen, İran'ın kapısına, içine kadar giren bu savaşın aslında kendisine yönelik olduğunu anlaması gerekir. 5 aşamalı bir strateji izliyordu İsrail. Önce Filistin'i
saldırdı ve orada Gazze'de büyük bir katliam yaptı, soykırım yaptı. Bu hala devam ediyor. Daha sonra Lübnan'da Hizbullah'a karşı çok ciddi bir saldırı yaptı ve Hizbullah'ın önemli bir komuta kademesini hayatını kaybetmesine neden oldu. Ondan sonra Suriye'de hem iktidarın yıkılması, Şam iktidarının yıkılmasına hem de oradaki direniş güçlerinin bertaraf edilmesine, ülkenin temizlenmesine, kendi tırnak içinde söylüyorum, girişti ve bu 3 aşamadan sonra sırayı İran ve ardından da 5. aşamada Türkiye'ye getirecekleri ifade ediliyor. Hatta ben Türkiye ile olacak büyük savaşın İran'ın önünde de olabileceğini düşünüyorum. Yani İran'ın bazı kabiliyetlerini şimdi sekteye vurduktan sonra Türkiye'ye yönelik de bazı hasım davranışların daha belirgin halde karşımıza gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle Doğu Akdeniz cephesinde ve Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan'ın kurulması konusunda. Sonuçta İsrail bölgede kendisinden daha güçlü bir devlet istemiyorsa ve daha istikrarsız bir coğrafya istiyorsa bu coğrafyada kalıcı olarak bölünmeler yapması lazım. Yani bu ülkeleri bölmesi lazım. Yoksa bu ülkeleri bugün vurur, 5-10 tane komutanı öldürür. Ondan sonra 20 sene sonra, 30 sene sonra bu ülkeler yeniden başına bela olabilir. Bu tehdidi başından kaldırabilmesi için bu ülkelerde kalıcı bir bölünmeye yol açması lazım, parçalaması lazım. İsrail'in hedefi bu değil mi? Kalıcı bir İran üzerinde İsrail de dünyada yani ki özellikle bölgede kendisinden daha güçlü herhangi bir devlet istemiyor. Bu çok açık. Bunu kendisi de tehdit olarak görüyor. Yakın coğrafyasıyla başladı. Ülkeleri bölmeye, saldırmaya, katliamlar yapmaya ve adım adım çeperi genişletiyor. Bu çeperin de en tehlikeli ülkesi İsrail açısından Türkiye. Çünkü Türkiye diğer ülkelere çok benzemiyor. Türkiye'nin de İran gibi çok geniş bir nüfus gücü var. Sanayisi var, savunma sanayisi var. Askeri gücü çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla tam olarak Türkiye şeye benzemiyor. Diğer ülkelere de benzemiyor. O yüzden adım adım çeperi genişletiyor ama nihai olarak bunun varacağı nokta Türkiye olacak. Türkiye'yi de nasıl bölecek? Belki askeri olarak zayıflatamayacak ama önce bugün Suriye'de bir Kürdistan kurulmasına dayatacak ve orada Kürdistan kuracak. Bu Kürdistan yarın Irak'la birleşir. Ondan sonra İran'dan bir parça bölmeye çalışırlar falan. Bundan 15-20 sene sonra geçer. Bugünkü iktidarlar gider. Kendilerine uygun bir iktidar getirirler. Onlar da derler ki daha gevşek bir demokrasi yapalım. Bakın İran nasıl yaşıyor, bakın Irak nasıl yaşıyor, bakın Suriye nasıl yaşıyor derler. Ve ondan sonra 4 parçalı Kürdistan planına geri dönüp Türkiye'yi de bölme planlarını devreye sokarlar. Yani Türkiye'yi bölme, parçalama bugün hayata geçirebilecekleri bir şey değil ama 20 sene sonra bunu yapacakları zemini bugün hazırlıyorlar. Türkiye'nin bunu görmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görüyor. Diyor ki Filistin'in savunması aynı zamanda Anadolu'nun savunmasıdır diyor. Evet ama bir yandan da Türkiye'de bir kesimde maalesef müthiş bir mezhepçilik şeyin içerisine girmiş, kavgasının içerisine girmiş. Yani Filistin'i destekliyorsunuz, Hamas'ı destekliyorsunuz. Hizbullah'ın lideri Nasrallah öldü. Bir tane mesaj yayımlamadı Türkiye. İran'a karşı aynı mezhepçi şeyler devam ediyor. Yani saldırılar devam ediyor. Ya da İran'ın zayıflamasını Türkiye için fayda gören, fırsat gören ciddi bir kesim olduğu gözüküyor hükümet içerisinde de. Dolayısıyla Türkiye kendi içerisinde de bu kavgayı verip bir an önce cephesini netleştirmesi lazım. Eğer İran'da düşerse, İran son kaledir Türkiye'den önceki. İran'da düşerse, parçalanırsa, zayıflarsa ondan sonraki hedefin Türkiye olacağı çok açık. Bu sadece bizim tespitimiz değil. Bu İsrail'in açık açık söylediği bir şey. Bu Rusların gördüğü bir şey. Bu Amerikalıların gördüğü bir şey. Bu İranlıların gördüğü bir şey. Bunu görmeyen bir tek Türkiye var. Bir tek Türkiye var. Bir tek Türkiye hükümeti var. Türkiye'de de aslında insanların çoğu bunu görüyor. Büyük bir çoğunluk. Halkımız bunun farkında. Vatan Partisi bunun farkında. Sürekli uyarıyor. Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal bunun farkında. Her gün uyarılar yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de hala da bu mezhepçilikten kurtulabilmiş değiliz. Ben bugüne kadar neden Hasan Nasrallah için bir taziye mesajı yayımlamadığımızı anlayabilmiş değilim. Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri, bugüne kadar Hamas'a, Filistin'e, Gazze'ye en çok destek veren liderdi. Bir tane mesaj yayımlamadık. İran konusunda da İran'da devlet, yani İran'la da çok eski ve köklü ilişkilerimiz olmasa emin olun bugün bu taziye mesajını bile yayımlamazlardı. Yani neden? Çünkü bu mezhepçilik fitnesi öyle bir zehir ki İran'la maalesef Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar ama tekrar altını çiziyorum. Türkiye ve İran aynı cephenin, aynı coğrafyanın, aynı bölgenin, aynı kaderin ülkeleridir. Bizim kaderimiz birdir. Dolayısıyla ne kadar birleşirsek o kadar ayakta kalırız, ne kadar ayrılırsak o kadar
ömrümüz kısıtlı olur. Tevfik Bey, konuya ilişkin Amerika etkisini de konuşmak isterim sizinle. Öncesinde, bu saldırı öncesinde dünkü gündemde buydu. Acaba saldırır mı, saldıracak mı? Sosyal medyadaki haberler üzerinden pek çok konu konuşuldu. Ve Amerika'nın kendi içinde yaşadığı iç karışıklıklardan fırsat bilen, tanıyan Netanyahu'nun aslında süreci bir oldu bittiye getirmeye çalıştığı ve Amerika'yı da sürece dahil etmeye, aslında Trump'ın buna istemediğine dair de paylaşımlar vardı. Yaptıkları telefon görüşmesinin ayrıntılarını da paylaşmıştı zira Trump. Şimdi geldiğimiz noktada da hem Trump'ın tehditlerinin devam ettiğini görüyoruz. Hem diyor ki İsrail'i destekleyeceğim, onu savunacağım diyor, eğer gerekli olursa onu savunacağım ama askeri olarak dahilimiz de yok diyor. Şimdi bu yaptığı açıklamalar ve İran'ın yapacağı misilleme konusunu da göz önünde bulunduracak olursak, yapılan bu açıklamalar sizce gerçekçi mi ve Amerika'yı bu konuyla ilgili muaf tutmaya yetecek mi İran açısından? Trump istemiyor olabilirdi gerçekten. Çünkü bu süreç, İran'la çıkacak bir savaş hakikaten Trump'ı da götürür. Yani Trump'ı İran savaşının içerisine sokarlar, sonra bunun sorumlusu sensin derler. Çünkü o savaştan başarıyla çıkma şansları yok. Darma duman olurlar. Biliyorsunuz işte, yani Gazze'den bile çıkamadı İsrail adam akıllı. Küçücük bir yer. Gazze kaç kilometre kare? Gazze'den bile çıkamadı. İran savaşının içinden hiç çıkma şansları yok. Ve bu sefer Trump'ı oradaki savaş bataklığının içerisine sokup bunun da sorumluluğunu Trump'a yükleyip yarın Trump'ı götürürler. Bu çok açık. Ama burada neokonlar bir şekilde, özellikle Pentagon ve CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, operasyonun içerisinde Trump'ın bilgisi dahilinde ya da değil, bilgisi olmadan ya da bir şekilde Trump'ı ikna ederek bu operasyonun merkezindeler. Yani ABD olmadan İsrail'in bu harekatı yapma imkanı yok. Çok basit teknik gerekçeler var. Yani İsrail'in elindeki en gelişmiş silahlar ne? F-35'ler, uçaklar. F-35'lerin harekat yarıçapı 1200 kilometre. İsrail'in İran'a uzaklığı ne kadar? 1500 kilometre. Dolayısıyla bu uçaklar İran'a gidemez. Bu uçaklar İran'a gitmesi için ne yapacak? Ya havada yakıt ikmali yapacak. 2-3 tane savaş uçağına havada yakıt verebilecek kadar yakıt ikmal uçağı var mı İsrail'in? O da yok. Dolayısıyla ya Amerika'dan havada yakıt ikmali aldılar ki Deir ez-Zor üzerinde İsrail jetlerine havada yakıt ikmali fotoğrafları yayımlanmaya başladı. Ya havada yakıt ikmali yaptılar, Amerikan uçakları, Pentagon doğrudan yakıt verdi. Ya İsrail kendi uçaklarına dışarıdan yakıt tankı takmış olabilir. Bu da görünmezliğin ortadan kaldırır tamamıyla. Dolayısıyla uçakların birkaç tanesinin düşmesi lazımdı. Demek ki böyle bir formüle de gitmediler. Ya da Amerika'nın bölgedeki yakın üslerinden bu uçakları kaldırdılar. Nereden? Irak'tan kaldırdılar. İşte Ürdün'den kaldırdılar. Başka üslerden kaldırdılar. Ya da doğrudan Amerikan uçakları bu işe dahil oldu. Amerika'nın merkezinde olmadığı bir saldırı olma ihtimali yok. Ki kimsenin konuşmadığı başka bir şey var. Yarın, şimdi hepimiz İsrail'i kınıyoruz. İran'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Ama yarın İran misilleme olarak karşılık verdiğinde, ki Birleşmiş Milletler 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı vardır. Karşılık verdiğinde İsrail'i koruyan Kürecik radarı bir şekilde Türkiye'den İsrail'e destek verecek ve biz İran'ın İsrail'e karşılık vermesini önlemiş olacağız. Türk devleti bunu kabul etmiyor bir türlü. Geçen sefer 13 Nisan'da bir saldırı oldu biliyorsunuz. İsrail ile İran arasında. İran, İsrail'den 331 tane füze attı İsrail'e bir gecede, 13 Nisan gecesi. Bu 331 tane füzenin bir miktarı yapıldı, düşürüldü. Neyle düşürüldü? Amerika'nın gemileriyle, NATO'nun gemileriyle. Bakın mekanizma şöyle işliyor. 2010 yılında NATO'nun Lizbon zirvesi vardı. Lizbon zirvesinde dediler ki müttefikler balistik hava savunmasını müşterek yapmalıdır. Bütün ülkeler müştereken bir balistik füze savunma kalkanı kuralım dediler. Ve 2012 yılındaki zirvede de 4 ayaklı bir balistik füze kalkanı oluşturdular. Bu balistik füze kalkanının 4 ayağından bir tanesi Komuta Kontrol Merkezi Ramstein'da, Almanya'daki Komuta Kontrol Merkezi. Sonra Romanya'daki Devesol üssü ve Polonya'daki bir üste daha SM-3 bataryaları var. Bunlar antibalistik füzeleri fırlatıyorlar karadan. Bu ne demek? SM-3 bataryaları atmosferin üzerinde balistik füze gelirken bunlar atmosferin ötesinde bunları imha edebiliyorlar. Üçüncüsü Kürecik'teki radar, ANTPY-2 X-band radarı. Bu üçüncü ayağı. Dördüncüsü de Rota'da, İspanya'da, Rota limanında konuşlandırılmış 4 tane füze destroyeri. Bu 4 ayaktan oluşuyor. Olay tamamıyla şöyle gerçekleşiyor. Eğer İran'dan ya da Rusya'dan bir balistik füze kalktığı anda bunu öncelikle Kürecik'teki radar tespit ediyor.
Erken uyarı radarı, X-band radar. Bu Kürecik'teki radar bilgiyi nereye gönderiyor? Ramstein'e, Almanya'daki komuta kontrol üssüne. Almanya'daki komuta kontrol üssü bunu kıymetlendiriyor. Eğer Rusya'dan kalkmışsa Polonya'daki ve Romanya'daki SM-3 bataryalarıyla ona ateşliyor, bunu vurun diyor. Eğer İran'dan kalkmışsa da İspanya rotadaki gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderiyorlar. Doğu Akdeniz'den o bataryaları düşürüyor. 13 Nisan'da NATO görevinde balistik füze savunma kalkanında görevli 4 geminin 2 tanesinin İran'ın attığı füzeleri düşürdüğü resmi olarak duyuruldu. Sonra diyorlar ki bu işin içerisinde NATO yok diyorlar. Türkiye'de dezenformasyonla mücadele merkezi çıktı, dedi ki hayır biz dedi istihbaratı İsrail'e vermiyoruz dedi. İyi tamam da sen istihbaratı, Kürecik'ten aldığın istihbaratı Ramstein'e veriyorsun. Ramstein oradaki gemiye veriyor. Oradaki gemi de İran'ın füzesini düşürüyor İsrail'i vurmasın diye. Yani çocuk aldatır gibi, tamam mı? Çocuk aldatır gibi gerçekten dalga geçer gibi gelip böyle açıklamalar yapıyorlar. Dezenformasyon merkezi yapıyor bunları. Sözde dezenformasyonla mücadele merkezi, ama Türkiye'yi böyle çocukça oyunlarla falan, yalanlarla kandırmanın bir anlamı yok. Bu madem Kürecik radarı bir işe yaramıyor, Türkiye'ye bir balistik füze tehdidi de görmüyorsunuz, kaldırın atın gitsin ya. Ne işi var Türkiye'de? Kaldırın atın gitsin. İncirlik'ten kalkan uçaklar, bunlar operasyona dahil olmuyor mu? Bunlar istihbarat sağlamıyorlar mı? Keşif uçakları gönderilmiyor mu? Kıbrıs'ta kullanılan uçaklar, bunlar mühimmat taşımıyorlar mı İsrail'e? O mühimmatları İran'ı vurmuyor mu? Oradan istihbarat faaliyetleri yapılmıyor mu? Siber saldırılar aynı gece yapılmıyor mu? Şimdi İsrail'in saldırısında İran'a saldırmadan önce, ben adım gibi eminim, bu bence şüpheye yer yok, böyle saldırılar yapılmadan önce mutlaka bir siber saldırı yapılır. Yani elektronik karıştırmalar yapılır ve karşı tarafın hava savunma sistemleri köreltilir. Göremesin gelen füzeleri, uçakları göremesinler diye. İsrail'in son yıllarda siber saldırı üssü neresi oldu? Güney Kıbrıs oldu. Alın size işte Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'taki bütün faaliyetlerde İncirlik üssünden yönetiliyor. Yani çocuk aldatır gibi biz NATO üyesiyiz, ama biz İsrail'e karşıyız, biz İsrail'e destek vermiyoruz diyorlar. Buna Türk milleti inanmaz. İnanmasın da zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer İran'ın yanındayım diyorsa, eğer İsrail'in İran'a, Filistin'e, Suriye'ye, Lübnan'a saldırılarını Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak görüyorsa, eğer Anadolu'nun savunmasını Cumhurbaşkanı Filistin'i savunmaktan geçtiğini söylüyorsa açık açık, o zaman bu İsrail'e verdiğimiz doğrudan ya da dolaylı yardımları da ortadan kaldırmamız lazım. Bu samimiyeti sağlamamız lazım. Nitekim siz bu Kürecik radarını kurduğunuzda aynı sene o dönemin İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad, ya arkadaş bu radar İran'a karşı kuruldu, siz niye kuruluyorsunuz diye bir sürü laf söylediğinde haklısın demediniz mi? Dediniz, kabul ettiniz bunu, İran'a karşı kurulduğunu. Yani hakikaten çocuk aldatır gibi geliyorlar, biz diyorlar İsrail'e istihbarat vermiyoruz diyorlar. Bir de kimse şu soruyu sormuyor. Şimdi çıkıyorlar, diyorlar ki evet, İran'ın nükleer bombalarının, nükleer füzelerin olması Türkiye'ye karşı da bir tehdittir. İran nükleer kabiliyeti olması bizim için iyi oluyor diyorlar. İsrail'in nükleer bombalarını niye kimse konuşmuyor? Evet, İran tarafı da aynısını söyledi, değil mi? İsrail nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını niye imzalamıyor? 1986 yılında İsrail'in Dimetoka nükleer tesisinde çalışan bir çalışan, biliyorsunuz, gitti. Daha sonra Sunday Times gazetesine oradaki bütün belgeleri verdi çarşaf çarşaf ve bütün nükleer bomba üretim sürecinin belgelerini iletti ve bunlar dünyaca yayımlandı. Sonra adam Roma'ya kaçtı. İsrail istihbaratı Mossad gitti, adamı Roma'dan kaçırdı, getirdi İsrail'e. 18 yıl boyunca 18 yıl hapis verdi. Neden? Devlet sırlarını açıklamaktan. Yani kabul etti İsrail bunu. Devlet sırlarını açıklamaktan. Ve adamı daha sonra da bir ev hapsinde tutuyorlar. Bugün hala yaşıyor bu adam ve İsrailliler dışında kimseyle konuşması yasak bu adam. Evet. Bu adam İsrail'de yaşıyor şu an. Şimdi özel yayınımız Tevfik Bey tüm hızıyla sürecek. Size de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz için sağ olunuz. Değerli izleyiciler, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tevfik Kadan'ı ağırladık ve